Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Ramazan'la özdeşleşmiş olan nefis güllaç tatlısı yapıyoruz arkadaşlar. Yapılışı çok kolay, çok çabuk ama lezzeti bir harika. Hadi buyurun geçelim yapılışına şimdi. Öncelikle 1,5 litre sütümüzü tenceremize aldık. 2,5 su bardağı kadar da şeker ilave ediyoruz. Ben burada çekmeyi unutmuşum. 2 yemek kaşığı da gül suyu ilave ediyorum. Şekerimizi güzelce ocakta karıştırarak kısık ateşte ılıtıyoruz. Sütümüzün kaynamaması lazım. Parmağımızı soktuğumuz zaman çok fazla yakmayacak derecede bir ılıklıkta olması lazım. Süt çok ılık olursa, soğuk olursa eğer tatlımız yumuşamaz. Sıcak olursa da hamur olur. O yüzden sütün ısısı önemli. Ilıttığımız sütümü tepsimizin dibine bir 3-4 kepçe kadar yayıyoruz ki dibi güzel ıslansın ve yapışmasın tepsimize. Şimdi güllaçlarımızın parlak kısmı üste gelecek şekilde tepsimizin içine alıyoruz. Yavaş yavaş ılık sütümüzü ilave ederek yumuşatıyoruz. Hemen zaten yumuşuyor gördüğünüz gibi. Sütü kepçeyle ilave ettikçe yumuşatıyoruz. Tepsinin içerisine bütün güllacımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay. Ellerimizi güzelce yıkadık. Bu işlem için elimizi biraz süte sokmamız lazım. Şimdi ikinci güllacımı alıyorum. Aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Benim güllacımda 8 adet çıktı. Dolayısıyla 4 adet güllacımı ıslatacağım. Ortasına cevizimi koyacağım. Üstüne de 4 adeti ayıracağım. Sizin güllaç miktarınıza göre yarı yarıya ayırmanızı öneriyorum. Bütün güllaçlarımızı sütle ıslatıp yumuşatıp tepsimizin içerisine yerleştiriyoruz. Yapılışı işte bu kadar kolay. Hiç yemek yapmamış bir çocuk bile bu tatlıyı gördüğü zaman yapabilir. Tariflerimde mümkün olduğu kadar püf noktalarını sizlere anlatmaya ve göstermeye çalışıyorum. Anlattığım gibi yaptığınız takdirde hakikaten dört dörtlük çok güzel tatlı ve yemekler elde edebilirsiniz. Ama yine de tariflerimde takıldığınız yerler varsa eğer yorumlara yazar ve bana danışırsanız seve seve size yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bu arada beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Eğer ki bu video ile sizlerle ilk defa yolumuz karşılaştıysa lütfen kanalıma abone olmayı, oynatma listeme bir göz atıp çeşit çeşit tariflerimi izlemeyi unutmayın. Videomu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Evet, şimdi 4 adet güllacımı ıslattıktan sonra tam ortasına bolca kırık ceviz yerleştiriyorum. Ben biraz irice kırıyorum. Çünkü dişe dokununca daha lezzetini hissedebiliyorum. Daha çok seviyorum ama arzu edenler daha ufaltabilirler. Cevizimizi yerleştirdikten sonra yine aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Güllaçlarımızı ıslata ıslata üst üste diziyoruz. Eğer tarifimi beğendiyseniz sosyal medyanızda sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Tariflerimin birçok kişiye ulaşması ve pek çok kişinin izlemesi için gerçekten çok faydalı olur bu bana ve bana destek olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ramazana çok yakışan, gerçekten Ramazanla bütünleşmiş bir tatlı güllaç.
Osmanlı mutfağından çok eskilerden gelen, çok lezzetli, sağlıklı, gerçekten hoş bir tatlı. Herkes umarım Ramazan'da, iftarlarında, iftar sonrasında bu güzel tatlıyı yapar ve yer. Tarifimi deneyenler yorumlara yazarsa çok mutlu olurum. Evet, güllaçlarımız bitmek üzere. Sonuncu güllacımı koyuyorum. Yine aynı işlemden geçiriyorum. Sonra tepsimi buzdolabına kaldırıyorum. En az 2 saat güllacımın bu sütü emmesini ve güzelce yumuşamasını bekliyorum. Kalan sütü de üzerine ilave ediyorum. Göreceksiniz bayağı bol süt gibi görünüyor. Sakın buna kanmayın. Hiç yapmamış olanlar için söylüyorum. O sütü tamamen emiyor ve kupkuru bir kıvama geliyor arkadaşlar. Kalan sütünüzü mutlaka üzerine dökün. Evet, gördüğünüz gibi 2 saat buzdolabında dinlenmiş olan güllacım çıktı. Şimdi kare kare kesip şekil vermek istiyorum. O son döktüğümüz sütü görüyorsunuz. Hiç üstünde kalmadı. Tamamen emdi ve şişti. Ve iyice lezzetlendi. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Üçgen ya da kare kare. Ben kare şekil vermeyi daha uygun gördüm. Kesim işlemini yaptıktan sonra da süsleme işine geçeceğim. Şimdi benim bir miktar narım, çileğim ve Antep fıstığı tozum var. Antep fıstığı tozlarımı kestiğim karelerin ortasına çay kaşığı yardımıyla dolduruyorum. Siz ister koyabilirsiniz, ister ceviz koyarsınız ya da hiçbir şey koymazsınız. Sizin tamamen keyfinize bağlı. Ama ben güllaca Antep fıstığını yakıştırıyorum gerçekten. Şimdi biraz yine ortalarına narlarımı koyuyorum. Süsleme işi sizin kendi estetik duygunuza, damak zevkinize bağlı. Her şeyi koyabilirsiniz. Nar, çilek, kivi, eğer yaz mevsimindeysek bulabiliyorsanız kiraz, hepsi güllaca çok yakışıyor. Ben çilek ve narla bayılıyorum işin gerçeği. Böyle hafif ekşimtırak tatlarla dengeliyor. Çileklerimizi de koyuyoruz. İşte bu kadar arkadaşlar. Güllaç yapmak çok kolay. Sakın gözünüzde büyütmeyin. Hepiniz bu güzel tatlıyı kolaylıkla yapabilirsiniz. Hem görsel olarak çok güzel duruyor hem lezzeti mükemmel. Şimdi servis etmek istiyorum. Bir dilimi hemen tabağıma alıyorum ve yemek için sabırsızlanıyorum gerçekten. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Dediğim gibi deneyenler yorumlara yazarsa çok çok sevinirim. Evet, tatlımız bu. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.